İnsan fiziksel yapısı nedeniyle hayatta kalmak için hep sıkı bir mücadele içinde oldu. Tabii en büyük mücadelesi doğaya karşı değildi. Barınabilmek, düşmanlarından korunabilmek ve beslenebilmek için çeşitli araçlar geliştirmek zorunda kaldı. Ve şüphesiz bu araçlardan en önemlisi kaderini tamamen değiştiren ok ve yaydı. Ok ve yay, insanlara önce kendinden çok daha hızlı hayvanları avlama şansı, daha sonra ise gruplar halinde uzaktan savaşabilme yetisi kazandırdı. Okun hedefi, insanlığın yönünü de belirledi. Bu silahın gücünü fark eden birçok medeniyet, varlığını sürdürebilmek için onu kusursuz hale getirme yarışına girdi. Ancak ok ve yay, bozkırların güçlü savaşçıları Türklerin elinde en mükemmel haline ulaştı. Yaşadığınız yer insafsız bir bozkırın ortası ise varlığınız fırsatları anında yakalayabilmenize bağlıdır. En önemlisi esnek olması. Kolumu hissetmiyorum. Ölçüm için hazırsın. Tendonu bacaktan ayırmamız gerekiyor. Başlayalım o halde. Belgeselimizde insanlıkla yaşıt bu silahın çağlar süren yolculuğunu izleyecek, Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar uzanan muhteşem Türk okçularının izini süreceğiz. Böyle bir şeyin vücudundan çıkarıldığını bile düşünmek canımı yakıyor. Ve tabii ki alanında uzman ekiplerin hazırladığı şaşırtıcı deneylerle bu silahın gücünü keşfedeceğiz. Ok yaydan çıktı. Hazır olun. Osmanlı Devleti'nin Haçlı ordusuna karşı 1396 yılında kazandığı Nibolu Savaşı, Batı Avrupa saraylarında, özellikle de Fransa'da şok etkisi yaratacaktı. Paris'e gelen habercilerin Fransız krala vereceği bilgiler hiç de iç açıcı olmayacaktı. Türkleri Balkanlardan atıp Kudüs'e ilerlemeyi planlayan Haçlı ordusu, Osmanlı okçusunun büyük pay sahibi olduğu savaşta yok edilmiş, sağ kalanlar da esir alınmıştı. Bu kral için gerçekten de beklenmeyen bir sondu. Fransızlar için tek teselli ise esir alınan askerlerin fidye karşılığında serbest bırakılmasıydı. Fakat Osmanlı padişahının Fransız Kral 6. Charles'a bir sürprizi daha olacaktı. Yıldırım Bayezid serbest bıraktığı esirlerle beraber krala bazı hediyeler göndermeyi de ihmal etmedi. Bu hediyeler arasında ilginç bir şey de vardı. Türk oku ve yayı. Bunları ne amaçla gönderdiğini bilmiyoruz. Ama Fransız krala Nibolu Savaşı'nı hatırlattığına şüphe yok. Osmanlı yayının şöhreti artık Batı Avrupa'nın en ücra köşelerine kadar yayılmıştı. Ancak bu silahın ünü sadece onun gücünden kaynaklanmıyordu. Kusursuz bir yay, kusursuz bir okla etkili olabilirdi. Bu yüzden usta ellerden çıkan oklar Osmanlı okçularının işini kolaylaştırıyordu. Endüstri ve standartizasyon gibi kavramlar 19. yüzyılda yaşanan sanayi devriminden sonra hayatımıza girmiş olsa da Osmanlı İmparatorluğu oluşturduğu esnaf kültürü ve yetiştirdiği zanaatkarlarla henüz 14. yüzyılda bu niteliklere sahip bir ok üretim ağı oluşturmayı başarmıştı. Osmanlı Devleti savaşın her anında okçularını etkin bir şekilde kullandığı için yaylı birlikler Osmanlı savaş taktiğinin önemli bir ayağını oluştururdu. Dolayısıyla ok üretiminde bu kadar titiz davranmaları oldukça normaldi. Peki düşman üzerine yağmur gibi yağan ve savaş alanlarının en korkulan mühimmatı olan Osmanlı oklarını farklı kılan özellikler nelerdi? Janvi ve İbrahim bu sorunun cevabını bulmamız için Türklerin ok üretimine kattıkları en önemli ayrıntıyı inceleyecek.
Osmanlı ok ustaları aerodinamiğin öneminin farkındaydı. Bu da sıradan bir dönem oku. Baştan sona kadar silindirik. Oysaki Osmanlı ok ustaları ok gövdesini tıraşlayarak ona endam vermişlerdi. Muhteşem görünüyor. Aerodinamik açıdan kusursuza yakın. Aynı uçaklarda olduğu gibi havadaki sürtünmenin etkisini en az seviyeye indiriyor. Bu da menzilini arttırıyor. Tam da savaş alanlarında ihtiyacın olan bir mühimmat. Havada ilerleyen okun temas yüzeyi ne kadar büyükse sürtünme kuvvetinden de o kadar fazla etkilenir. Dolayısıyla hızı düşer, menzili kısalır. Osmanlı okları işte bu yüzden endamlı tasarlandı ve uçuş mesafeleri maksimuma çıkarıldı. Osmanlı okçuları savaş alanında 500-600 metre uzaklıktaki düşman askerlerine başarıyla isabetli ok atışı yapabiliyorlardı. Bu sayede düşman askerleri daha yakın temasa girmeden etkisiz hale getiriliyordu. Yani Osmanlı okları dönemin adeta balistik füzeleriydi. Ustaların mahareti kısa, endamlı ok tasarımlarından daha da ötesinde saklı. Onlar ürettikleri okların etkili olabilmesi için birçok parametreyi en ince ayrıntısına kadar hesaplardı. Janvi ve İbrahim, tarihi bilgiler ışığında kendi oklarını tasarlayacak ve Osmanlı ok ustalarının izlerini sürecek. İbrahim, masadaki malzemelerden anladığım kadarıyla oklar da yaylar gibi birçok bileşenden oluşuyor. Evet, ok basit yapısal forma sahip gibi görünse de senin de dediğin gibi birçok malzemenin uyumlu bir şekilde bir araya getirilmesiyle yapılırdı. Bu malzemelerden en önemlisi gövdeyi oluşturan ahşap. Ardından delici özelliği olan ve ok gövdesinin uç kısmına takılan demir temren, okun dengesini sağlayan kuş tüyleri ve okun kirişe tutunmasını sağlayan ahşap gez. Ancak hepsinden önce en önemlisi ham madde seçimi. Ustalar ok yapımında kullandıkları ahşabı sonbaharda ağacın suyunu hafif çektiği dönemde temin ederlerdi. Ok gövdesi için ağacın sadece bilek kalınlığındaki dalları kullanılır. Çünkü ağacın en esnek parçaları bu dallardı. Ok ustaları gövde yapımında sarıçam, göknar ve kayın gibi düşük yoğunluğa sahip hafif ve esnek ağaçlar kullanırdı. Bu sayede ok yaydan çıkarken elastik yapısı sayesinde ilk kuvvet anında kırılmaz ve esnerdi. Ahşap gövdenin malzemesi aynı zamanda okun uçuş karakterini belirleyen parametreydi ve ağaç seçimi bu yüzden ok ustaları için daha da önem kazanırdı. İbrahim de tıpkı Osmanlı ok ustaları gibi bu ağaç türlerini kullanarak Janvi'ye Türk okunun yapım aşamalarını gösterecek ve bu 3 farklı ağaç türünden de oklar üretecek. Böylece Janvi, Ferhat'la yapacağı testlerde ahşap malzemenin ok tercihinde ne kadar önemli olduğunu bizlere gösterecek. İbrahim işe ilk önce okun en önemli parçası olan gövdeyi üreterek başlayacak. Türk ustalar okun ahşap gövdesini 24 eşit kısma bölerdi. Bu kısımları da baş, göğüs, baldır ve ayak olarak 4 ana bölümde bir araya getirirlerdi. Gövde kesitinin bölümleri arasında yapılan kalınlık değişimlerine endam denirdi ve Osmanlı oklarının üretiminde birçok özel endam türü uygulanırdı. Tarzı has olarak bilinen endam türü ise Osmanlı okçuları arasında en çok tercih edilendi. İbrahim de yaptığı ok gövdelerinde bu endam çeşidini kullandı. Gövdeyi bitirdikten sonra şimdi sıra okun delici parçası temreni yapıştırmaya geldi. Seçilen temrenin ağırlığı hem hedefe zarar verecek hem de okun dengesini bozmayacak gramajda olmalı. Bu yüzden okun kullanım alanı değişse de ustalar ortalama 5-10 gram ağırlığında temrenler tercih ederdi. Son aşamaya geldik. Okun baş kısmına yeleklerin yapıştırılmasına. Tarihi belgelerde yelek yapımında göçmen kuş tüylerinin daha çok tercih edildiğini okumuştum. Anladığım kadarıyla burada da ustalar hava akımlarına karşı daha dayanıklı, daha istikrarlı oklar elde etmeyi amaçlamışlar. İyi bir yelek olmadan okun hedefine ulaşması imkansız. Ok yelekleri uçağın kuyruğuyla hemen hemen aynı görevi üstleniyorlar. Amaç
havayı yarıp dengeyi sağlamadı. Osmanlı ok ustaları yelekleri okun baş kısmına 120 derecelik 3 eşit açıyla yapıştırırdı. Bu sayede iyi bir denge sağlanırdı ve okçuların daha isabetli atışlar yapması kolaylaşırdı. Bu işlemde bittikten sonra artık okun parçalarını yapıştırmak için kullanılan tutkalın kuruması beklenirdi. Birkaç saat süren bekleyişin ardından ok kullanıma hazır hale gelirdi. Peki ustaların aerodinamik kurallara uygun olarak ürettikleri bu oklar Osmanlı okçularına gerçekten de dönemin standart oklarına göre avantaj sağlıyor muydu? Janvi, şimdi İbrahim'in ürettiği okları farklı şekillerde test ederek bu sorunun cevabını bulacak. Janvi'nin oklarını denemek için atış yapacağı farklı hedefler hazırladık. Yüksek kare çekim yapabilen kameralarımızla okların uçuş kararlılıklarını takip edeceğiz. Bu sayede aynı yay kullanılarak farklı oklarla yapılan atışların isabetlilik ve darp değerleriyle ilgili daha kesin sonuçlar elde edeceğiz. Janvi, Osmanlı yayıyla ilk önce silindir gövdeli, daha sonra da aynı ağaçtan imal edilmiş tarzı has endamlı bir okla atış yapacak. Herhalde okların hedefe ulaşmasıyla ilgili yeterli gözleme sahibiz. Kesinlikle. Silindirik şaftlı okla yaptığın atışında hedefi istediğin noktadan vuramadığını gördük. Atış verilerine gelirsek 20 metre içinde bu atışında ulaştığın hedefe varış hızı 170 kilometre. Yarattığı kinetik enerji değeri 24 Joule. İkinci atışında ise ok 190 kilometrelik bir hıza ulaşmış ve ortaya çıkan kinetik enerji 25 Joule. Ağır çekimlerde iki okunda kararlılık ve uçuş farkı net olarak görülebiliyor. Silindir gövdeli ok yaydan çıktıktan sonra yaptığı dengesiz salınım sebebiyle hızını çok erken kaybediyor. Endamlı oksa aerodinamik özelliklerinin etkisiyle stabil bir uçuş karakteristiği gösteriyor. Dolayısıyla hız ve kinetik enerji kaybı da silindir gövdeli oka göre daha az. Ağır çekimlerde net olarak gördüğüm uçuş kararlılığı ve isabetlilik atış esnasında açık olarak hissettiğim bir durumdu. İbrahim'in yaptığı endamlı okun yaya olan uyumu kusursuzdu. Şimdi yapacağımız testte ise farklı ağaçlardan ürettiğimiz okların atış keskinliğine olan etkisini inceleyeceğiz. Janvi, İbrahim'in ürettiği Osmanlı okları üstündeki testlerine devam ediyor. Şimdi de aynı endam tarzına sahip 3 farklı ağaç türünden üretilmiş okları karşılaştıracak. Ama bu defa ok atışlarını yapmak için Ferhat'ın Janvi'ye sıra dışı bir önerisi var. Janvi, bu testten daha net bilimsel veriler elde edebilmek için atışlarımızı daha önce yay gücünü ölçerken kullandığımız bow press adı verilen bu aletle yapacağız. Böylelikle tüm değişkenleri sabitleyip farklı ağaçlardan üretilmiş olan bu okların esnekliklerini ve yaya olan uyumunu kesin olarak öğrenebileceğiz. Başlayalım o halde. Evet canım. Bak. Tamam, çok az sola. Evet. Hazır. Evet Şamil, son atışımız yani çam ağacı ile üretilen okta yaptığımız atış hedefi merkezden vurmayı başardı. Bu sonuçlar gösteriyor ki İbrahim'in çam ağacından ürettiği ok elimizdeki Osmanlı yayıyla çok daha uyumlu. Sayısal analizleri incelediğimizde her şey daha da netlik kazanacak. Atılan ilk okun hızı 193 kilometre. İkinci okun hızı da 196 kilometre.
En başarılı olan ve hedefi merkezden vurmayı başaran okun hızı da 198 kilometre. Bu da demek oluyor ki yaydan çıktığı anda en az esneme yapıp daha kararlı bir uçuş sergileyen ok son atışta kullandığımız ok. Yay kirişini serbest bıraktığınız anda okun vereceği reaksiyon, hedefi vurup vuramayacağınızı belirleyen en önemli parametrelerden biri. Ok esnek yapısı sayesinde kirişin ilk kuvveti uyguladığı anda bu şekilde yamulur ve yaydan çıkarak hedefine ulaşır. Okun yaydan çıkışı sırasında belirli bir kuvvet altında esneme eylemini bugün modern okçulukta spine olarak ifade ediyoruz. Günümüzde kullanılan elektronik cihazlarla okların spine değerlerini hatasız ölçerek yaya olan uyumlarından %100 emin olabiliyoruz. Ancak Osmanlı döneminde ustaların bu uyumu sayısal bir değer olarak ölçebilmesi mümkün değildi ve bütün üretimi sezgileriyle yaparlardı. İşte tam da bu yüzden ok ustalığı ayrı bir uzmanlık alanıydı. Eğer okun yapımında kullanılan ağacın özellikleri ve onu üreten eller yeterli beceriye sahip değilse bırakın hedefine ulaşmayı, ilk çıkışta kırılıp atıcıya ölümcül zararlar bile verebilir. Bu yüzden okla yayın uyumu göz ardı edilemeyecek kadar önemliydi. Bu Osmanlı silah endüstrisi gerçekten iyi bir iş çıkarmıştı. Ok ustalığı Osmanlı silah sanayinde başlı başına bir esnaf loncasıydı. Bilgiler usta-çırak ilişkisiyle aktarılır. Bu sayede ok üretiminin yazılı olmayan kuralları nesiller boyunca sürdürülürdü. İşte bu üretim teknikleri ve becerikli ustalar sayesinde Osmanlı askeri teşkilatı savaş alanlarında her zaman menzil avantajına sahip oldu ve Balkanların büyük bir bölümünü fethetmeyi başardı. Türkler gerek Asya tipi kompozit yaylar üzerinde yaptıkları yeniliklerle, gerekse de ürettikleri kendilerine has oklarla bu kadim silahı mümkün olan en ölümcül hale getirmişlerdi. Ancak 15. yüzyıl ortalarında ok ve yay altın çağını yaşarken, savaş meydanlarında tozu dumana katan yeni bir devrimin gürültülü sesi duyulmaya başlamıştı. Ateşli silahlar. Ateşli silahların en önemli parçası olan barutla ilgili ilk bulgulara milattan sonra 142 yılında Çin'de rastlanır. Song Hanedanı döneminde Wei Boyang yazdığı belgede şiddetle patlayan, toz halinde olan ve ışıkları dans eden bir tozdan bahseder. Barut, rivayetlere göre eski Çin'de ölümsüzlük iksirinin peşinde deneyler yapan simyacılar tarafından keşfedildi. Anlaşılan o ki Çinli simyacılar sonsuz yaşamın peşinde ölüme giden en kısa yolu bulmuşlardı. Barutun icadı çok eski olsa da ateşli silahların kullanımı milattan sonra 900'lü yıllarda başladı. Yavaş ilerleyen bu teknoloji ancak 15. yüzyılın ortalarında el tipi ateşli silahlar olarak savaş alanlarındaki yerini aldı. Muharebelerde gerçek anlamıyla büyük ses getiren bu silah, Osmanlı İmparatorluğu'nun da dikkatini çekmeyi başarmıştı. Janvi bu yeni teknolojinin gelişimini ve Osmanlı ordusundaki etkilerini tarihçi Koray Şerbetçi ve silah operatörü Ahmet Pınar'la beraber bizler için inceleyecek. Osmanlı İmparatorluğu bu teknolojiyi oldukça yakından takip ediyordu. Hatta ordusunda Arkebuz adı verilen ateşli silahları ilk kullanan devletlerden biriydi. Peki kusursuz bir yaya ve oklara sahip bir ordu neden henüz yolun başında olan bir teknolojiyle ilgilensin? Onlar büyük ihtimalle savaş alanlarında bir devrimin gerçekleştiğinin farkındaydılar ve bu rüzgarı kaçırmak istemiyorlardı. Bu arada bildiğim kadarıyla arkebüzler oldukça ilkel silahlardı. Öldürme kabiliyetleri Osmanlıların ok ve yaylarıyla kıyaslanamaz. Balistik olarak çok etkili değillerdi. Ama barutun icat edildiği dönemlerde savaş alanları günümüz savaş alanlarına göre çok daha sessizdiler. Arkebüsler çok gürültülü ve dumanlı çalışan aletlerdi. Bununla karşılaşan askerler için attıkları mermilerden ziyade çıkarttıkları karmaşa ve panik çok daha öldürücüydü. Elbette Osmanlılar ok ve yayı hemen bir kenara bırakmadılar.
Savaş sahnelerini tasvir eden bazı minyatürlerde ok ve yay taşıyan komutanların tüfekli piyadelere komut ettiği görünmekte. Özellikle solaklar gibi iyi eğitimli ok ve yayı ustaca kullanan askerler bu silahlarla uzun yıllar savaşmaya devam ettiler. Evet, ancak Osmanlı İmparatorluğu gibi geniş topraklara sahip ve sürekli savaş halinde olan bir güç için bu durumun sürdürülebilir olması çok güçtü. Elit askerler yetiştirebilmek zahmetli ve masraflı bir işti. Kesinlikle. Bırakalım solakları, sıradan bir okçunun eğitim bile yıllar sürebiliyordu. Peki ateşli silahlarda bu süreç nasıl işliyordu? Çok daha kısa. Herhangi bir askeri eğitim vermenize gerek yoktu. Sıradan birisini alıp haftalar içerisinde tüfek eğitimi verip savaş alanına gönderebilirdiniz. İlkel ateşli silahların kullanımı ne kadar kolaysa, mühimmat temini de o kadar hızlı ve ucuzdu. Özellikle silah devriminin başlangıcı olan barutun kolay üretimi, Türkler için bu silahı cazip kılan önemli bir etkendi. Ahmet Pınar ve Janvi şimdi bize Osmanlı İmparatorluğu'nda barutun nasıl üretildiğini gösterecek. Evet Canvi, şimdi birlikte barut yapacağız. Ama barut yapabilmek için 3 ana malzemeye ihtiyacımız var. Yanıcı malzeme olarak kömür tozu, yanma hızını arttırmak için sülfür ve en sonda güherçile yani potasyum nitrat. Bunların üçünü karıştırdığımızda barut elde edeceğiz. Haydi bakalım. Bu üç farklı madde öğütülüp belirli oranlarda bir araya getirildiğinde bugün kara barut olarak bildiğimiz patlayıcı madde elde edilir. Evet, kömür tozumuz hazır. Osmanlı belgelerine baktığımızda imparatorluğun barut imalatında oldukça titiz davrandığı ve bu konuda da belirli bir standart yakaladığı dikkat çekiyor. Barut yapımında kullanılan maddelerin karışım oranları yüzyıllar boyunca değişiklik gösterse de Osmanlılar barut içeriğini %75 oranında güherçileden, %12 oranında sülfürden ve %13 oranında kömürden oluştururdu. Evet Canvi, barutumuz hazır. Barutun yanması sırasında açığa çıkan gazlar yaklaşık 3000 katlık bir genleşmeye sebep olur ve büyük bir itme gücü meydana gelir. Ortaya çıkan bu muazzam enerji de Osmanlı Devleti açısından ateşli silahların cazibesini iyice artırıyordu. Barutta olduğu gibi aynı kolaylık mermi imalatında da vardı. Eritilmiş kurşunun kalıplara dökülmesiyle farklı büyüklük ve şekillerde mermiler imal edilirdi. Ok ve yay üretiminin çok uzun sürdüğü ve sefere çıkmadan hazırlanması gerektiğini düşünürsek, savaş halindeyken bile yapılabilen bu mühimmatlar, ateşli silahların Osmanlı ordusunda kendilerine yer bulmasını sağlamıştı. El tipi ateşli silahlar ilk olarak 15. yüzyılda ortaya çıkmıştı. Osmanlı ordusu bu silahları ilk kullanan ordulardan biriydi. 15. yüzyılın başında hüküm süren 2. Murat devrinde arkebüzlerin kullanıldığını net olarak biliyoruz. Janvi ve Ferhat, silah operatörü Ahmet Pınar'la birlikte savaş meydanlarındaki ilk ateşli silahların çalışma prensiplerini inceliyor. Evet Canvi, erken dönem ateşli silahlardan Arkebüs. Yapısı itibariyle aslında çok basit bir silah. Bunun üzerinde sürekli yanan bir fitil var. Tetiği çektiğimizde manivela aşağı iniyor ve barutu ateşliyor. Silah ağızdan doldurma bir silahtı. Silah zamanla biraz geliştirildi ama çok fazla da bir değişiklik yok. Baktığımızda fitilden kurtulmuşlar ve bunun yerine bir horoz ve manivela yardımıyla çakmak taşı kullanmaya başlamışlar. Horozu geri çektiğimizde kuruluyor, tetiğe bastığımızda düşüyor ve çakmak taşı alev alarak barutu ateşliyor. Tüfek yine ağızdan doldurma prensibiyle çalışıyordu ve atıcı ilk önce barutu döküyor, daha sonra keçe yardımıyla ve buradaki harbisiyle bunu sıkıştırıyordu. Daha sonra üzerine atmak istediği kurşunları atıp onu da bir keçe yardımıyla sıkıştırıp atışa hazır hale getiriyordu. Testi biz bu silahla mı gerçekleştireceğiz? Tabii ki hayır. Çünkü 400 yıllık bir silah bulmak hem oldukça zor hem de bu silahla bu testi yapmak oldukça tehlikeli olabilir. Çünkü zamanın getirmiş olduğu metal yorgunluğu ve çeşitli sebeplerden dolayı bir kaza yaşamamıza sebep olabilir. O halde planı nedir, bize nasıl bir deneme hazırladın? Şöyle. Bu günümüz tüfeklerinden 36 kalibre yivsiz sessiz bir av tüfeği. Arkebüs'le en büyük özelliği ikisinin de yivsiz ve sessiz olması. Arkebüs'ün çalışma prensibini bu silahta taklit ederek aynı atışı simüle edebileceğimizi düşünüyorum.
Açıkçası modern bir tüfekle ilkel ateşli bir silahı taklit etmek kulağa çok enteresan geliyor. Peki ne düşünüyorsun? Buradan elde edeceğimiz verilerle dönemin değerlerine yaklaşabilecek miyiz? Prensipte evet. Ama bunu ben de ilk kez deneyeceğim. Uygun sıkıştırma oranlarını yakalarsak aynı atışı yapabileceğimizi umuyorum. O halde test için hazırız. Biz de atış esnasında tüfekten çıkan merminin hızını ve ortaya çıkardığı ses seviyesini ölçmeyi deneyeceğiz. Başlayalım. Hadi yapalım. Silah operatörü Ahmet Pınar, tarihin ilk ateşli el silahlarından olan Arkebüs'ün ateşleme sistemini modern bir tüfek kullanarak simüle edecek. Bu nedenle ilk olarak tüfeğin kendi ateşleme sistemini emniyete alıyor. Ardından silahı namludan doldurarak atışa hazırlıyor. Canbi Ferhat'la birlikte atışı monitörlerden takip ederken bu sırada tüfekten çıkan merminin hızını ve ortaya çıkan ses düzeyini tespit edecek ölçüm cihazları hazırlanıyor. Böylece bu yeni teknolojinin savaş meydanlarındaki etkisini bilimsel veriler üzerinden gözlemleme fırsatı yakalayacağız. Atış var! Atış var! Atış var! Alan güvenli, tüfek boş. Ahmet, silahından çıkan mermi balistik jeli delip geçti. Eğer bu askerin ateşli silahlarla ilk karşılaşmasıysa muhtemelen kendisine ne olduğunu anlamadan ölecektir. Mustafa, merminin namludan çıkış hızını söyler misin? Ölçümlediğimiz verilere göre merminin namludan çıkış hızı saatte 1044 kilometre. Ortalama ok hızının oldukça üstünde. Daha çarpıcı olansa Canbi çıkardığı ses. Ateş anında silah 124 desibellik bir ses üretti. Çok yüksek bir ses seviyesi. Yakın mesafeden yüzlerce tüfekte bu tam bir kabus olur. Osmanlı İmparatorluğu bu silahın gürültü ve kaos avantajını ilk kez 1448 yılında gerçekleşen 2. Kosova Savaşı'nda Macar Krallığı'na karşı kullanmıştı. İlkel tüfeklerin savaşın kazanılmasında çok büyük bir etkisi olmasa da çıkarttığı korkunç sesle düşman üzerinde psikolojik bir baskı oluşturduğuna hiç şüphe yok. Ancak Türkler ateşli silahlar teknolojisinde çağdaşlarının önünde yer alma ve tüfeklerini daha etkin kullanma arzusuna sahip olsa da okçular uzun yıllar boyunca ordunun bel kemiğini oluşturmaya devam edecekti. Peki Osmanlı yayı hangi özellikleri sayesinde ilkel ateşli silahlara nazaran güvenilir bir menzil silahı olarak yerini koruyacaktı? Canbi ve Ferhat, Ahmet Pınar'la birlikte bu sefer Osmanlı yayıyla dönemin ateşli silahını balistik özellikleri üzerinden kıyaslayarak bu sorunun cevabını bulmaya çalışacak. İki silahı da eşit koşullar altında bir teste tabi tutacağız. 20 metreden metal zırh giydirilmiş balistik jele 1 dakika süresince atış yapacaklar. İsabetlilik, atış hızı ve hedef üzerinde oluşturdukları darp etkisi gözlemleyeceğimiz kriterler olacak. Ahmet, 1 dakikalık süre içerisinde 2 atış yapabildin ve tek isabet sağladın. Merminin namludan çıkış hızı saatte 1036 kilometre.
Hedefe ulaştığında ise bu hız 936 kilometreye düşmüş. 20 metre içerisinde bu kadar hız kaybetmesi normal mi? Erken dönem ateşli silahları yivsiz ve sessiz namlulara sahiptiler. Dolayısıyla mermi namlunun içerisinde çok kontrolsüz hareket ediyordu. Ayrıca namluyu terk ettikten sonra yer çekimine maruz kaldığından hızını çok çabuk kaybediyordu. Eğer bir menzil silahından bahsediyorsak bu büyük bir dezavantaj. Erken dönem ateşli silahları fitille ateşlenen ağır çakar almazlardı. Ayrıca fitili sürekli yanar halde tutmak büyük bir sorun oluşturuyordu. Bu ilkel ateşleme sistemi silahın sürekli tutukluk yapmasına sebep oluyordu. Mühimmet olarak kullanılan yuvarlak kurşun bilyeler uçuş dinamiği açısından son derece yanlış bir tercihti. Ateşleme sırasında namlu içerisinde hareket ederken sürekli namlu duvarlarına çarpıp enerjisini çok çabuk kaybediyordu. Bu dönemin silahları kısacası delikli demirlerdi. Ahmet 1 dakikalık süre içinde 2 atış yapabildi ve 20 metre uzaklıktaki hedefe yalnızca 1 mermisi isabet etti. Şimdi sıra Janvi'de. Osmanlı yayıyla aynı uzaklıktan 1 dakikalık süre zarfında atışlar yapacak. Çıkan sonuç üzerinden de ilkel ateşli silahlarla Osmanlı yayını kıyaslayacaklar. Can Bey, ok ve yay bizi şaşırtmadı. 1 dakikalık süre içerisinde 15 atış yaptın ve 12 isabet. 7 ok ise zırhı geçmeyi başardı. Mustafa, en yavaş okun çıkış ve hedefe ulaştığı noktadaki hızı nedir? Janvi'nin 13. atışında ok 170 kilometre ile yaydan çıkıp 20 metre içinde %2 kayba uğrayarak 166 kilometre ile hedefe saplanmış. Bu mesafede kayıp sayılmayacak bir hız. Atış yenileme hızı ortalama 4 saniye. Bu iki silahı balistik kriterler üzerinden karşılaştırdığımızda net olarak görüyoruz ki isabetlilik ve atış sıklığında ok ve yay çok önde. Evet, sadece merminin çıkış ve varış hızı oka göre daha yüksek. Ok daha düşük bir kinetik enerjiye sahip. Ancak yapısı itibariyle hedef üzerinde yarattığı tahribat yine mermiden üstün. Şu aşamada bu test bize net olarak gösterdi ki ilk el tipi ateşli silahlar daha ziyade sürpriz faktörü olarak ön plana çıkmıştı. Bol bol duman ve gürültü çıkartan bu silahlar alışık olmayan düşmanda panik yaratıyordu. Ancak doldurulmaları uzun sürüyor ve atış hassasiyetleri çok düşüktü. Bu yüzden sadece çok yakın mesafeden yaylım atışıyla etkili olarak kullanılabiliyordu. Bu durum ise silahı kullanan için büyük bir riskti. Yay ise hala uzun menzili ve isabetli atış oranlarıyla savaş alanlarının en güvenilir silahıydı. Doğal olarak da Türkler yaylarından vazgeçmediler. Ancak Osmanlı İmparatorluğu tüfek teknolojisinin gelişeceğine inanıyordu ve tüm dezavantajlarına rağmen onu kullanmaya devam etti. Elindeki müthiş yaylar sayesinde de savaş alanlarında büyük sorunlar yaşamadan iki silahı da bir arada değerlendirebildi. Halil İnalcı'nın yaptığı araştırmalara bakınca 1643 gibi geç bir dönemde bile Eğri Kalesi cephaneliğinde bol miktarda ok ve yay rastlanıldığını görüyoruz. Bu da Osmanlı Devleti'nin uzun yıllar boyunca aktif olarak ok ve yay kullandığının en büyük kanıtlarından biri. Ama zaman yayların aleyhine işliyordu. Tüfekler yavaş yavaş doldurma hızı ve isabet oranı gibi dezavantajlarını ortadan kaldırmaya başlamış, okçuların ve yayların handikaplarını ortaya çıkarmıştı. İyi bir okçu yetiştirmek uzun yıllar alır. Piyade ihtiyacı artan yeni çağ ordularında bu süre göze alınamazdı. Ayrıca ok ve yay pahalı ve zorlu ham madde tedariği, meşakkatli imalat süreci yüzünden ekonomik anlamda da bir yüktü. Bu sebeplerle Osmanlı İmparatorluğu gibi Avrupa ülkeleri de bu yeni teknolojiye yatırım yapmaya devam etti. Yapılan bu yatırımlar tüfeğin gelişimine önemli katkılarda bulundu. Yivli namlu tiplerinin ortaya çıkışı ve ateşli silah sistemlerindeki iyileştirmelerle
yay ve ateşli silahlar arasındaki yarışta durum tersine dönmeye başladı. Fitilli horoz ve peşi sıra gelen kapsüllü ateşleme sistemlerinin bulunması ile ateşleme hızı iyice arttı. Artan bu ateşleme hızına yivli namlular eklendiğinde mermi daha istikrarlı bir dönme hareketi yaparak daha yüksek hızlara ve daha uzak mesafelere ulaştı. Ve sonunda Köroğlu'nun tabiriyle mertlik bozulmuştu. Gelişen silah teknolojisi Osmanlı yayının savaş alanlarındaki üstünlüğünü sona erdirmeyi başarmıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nda ateşli silah kullanımı öyle bir noktaya ulaşmıştı ki bazı tarihçiler Türk Devleti'ni Barut İmparatorluğu olarak anmaya başlayacaklardı. Bu ok ve yayın neredeyse 20 bin yıllık serüveninin farklı bir platforma taşınacağı anlamına geliyordu. Özellikle Türkler Orta Asya'dan Doğu Avrupa'ya kadar uzanan yolculuklarında neredeyse yanlarından ayırmadıkları yayı hayatlarından çıkarmaya pek niyetli değillerdi. Gelişen askeri silah teknolojisi orduların teşkilatlanmasını tamamıyla değiştirmişti. Savaşlar kitleselleşmiş, vatandaş ordu kavramı ortaya çıkmıştı. Ama kahraman savaşçı ve kadim silahı için bu bir son değildi. Peki ok ve yay Osmanlı İmparatorluğu'ndaki varlığını hangi çerçevede sürdürecekti? Can Bebe İbrahim, tarihçi Şükrü Seçkin Anık'la birlikte ateşli silahlar devriminden sonra Osmanlı yayının varlığını nasıl koruduğunu inceleyecek. Ateşli silahların savaş meydanlarını işgal etmeye başlamasıyla ok ve yay Osmanlı'da daha ziyade spor odaklı kullanılmaya başlandı diyebilir miyiz? Aslında Osmanlılar okçuluğu ateşli silahlar ön plana çıkmasından çok önce spor müsabakası haline getirmişlerdi. Ama senin de bahsettiğin gibi ateşli silahların ön plana çıkmasıyla beraber okçuluk tam anlamıyla bir sportif disiplin haline aldı. Tabii bu sayede savaş eğitimleri olarak uyguladıkları menzil, darp ve puta atışları sistemli bir spor müsabakasına dönüştü. Devletin kurduğu okçular tekkelerinde de dünyanın ilk federasyonları olarak bu spor müsabakaları organize edildi ve çok başarılı sporcular yetiştirildi. Bu tekkelerin de en meşhuru İstanbul'da kurulan ve hala faaliyetlerini devam ettiren Ok Meydanı Okçuluk Tekkesi. İbrahim, savaş eğitimlerinin spor müsabakalarına dönüşmesinden bahsettim. Bildiğim kadarıyla bu dallar arasında en çok rağbet göreni de senin de branşın olan menzil okçuluğuydu. Günümüzde futbol yıldızları neyse dönemin menzil okçuları da kesinlikle oydu. Sporcu adayları tekkelere daha çok menzil alanında eğitilmek için başvururdu. İşte bu tekkelerden en meşhuru olan Ok Meydanı Okçular Tekkesi'nde yetişen öyle bir isim vardı ki yaptıklarıyla günümüzde bile hala şöhretini korumaya devam ediyor. Toz koparan İskender henüz çok genç yaşlarda menzil atmak için Gündoğu rüzgarını arkasına aldığında o gün hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir olay yaşanacaktı. Aslında herkes için sıradan bir gündü. Kemankeşlerden biri üstadına başvurmuş ve Gündoğu rüzgarında menzil atışı yapmak istemişti. Araziye ustasıyla beraber çıkmış, rüzgarı arkasına almış, yayını germiş ve okunu bırakmıştı. Buraya kadar her şey normaldi. Herkesin şok olacağı an, kemankeşin kaç metreye ok attığının anlaşıldığı andı. Toz koparan İskender o gün 1281 geze, yani yaklaşık 846 metreye ok atarak bütün dünyada kırılması zor bir rekora imza atmıştı. O günü yaklaşık 20 bin yıllık dünya ok ve yay tarihinin zirve noktası olarak adlandırabiliriz. Toz koparan İskender gerçekten de inanması güç bir iş başarmıştı. Ancak toz koparan İskender gibi başarılı olmak öyle kolay değildi. Çünkü menzil okçusu adaylarını zorlu bir eğitim süreci bekliyordu. Menzil okçuluğunda başarılı olmak için sabır ve disiplin yetenekten bile önde gelirdi. Bunun bilincinde olan ve zamanında aynı yollardan geçen ustalar öğrencilerine başarılı olması için kesinlikle taviz vermezdi. Janvi'de
tıpkı menzil okçusu adayları gibi bu zorlu sınavı vermeye çalışarak bizlere Okçular Tekkesi'nde nasıl lisanslı sporcu olunabildiğini gösterecek. Jambi Okçular Tekkesi'nde lisanslı bir menzil okçusu olabilmek için en az 900 gezdik. Yani yaklaşık 590 metrelik bir mesafeye ok atman gerekiyordu. Sadece sporcu olabilmek için bile 590 metreye ok atmak inanılır gibi değil. Emin ol 590 metrelik sınırı aşmak o zaman için bile kolay değildi. Bu yüzden menzil okçuluğu Osmanlı İmparatorluğu'nda saygın bir spor dalıydı. O zaman haydi vakit kaybetmeden deneyelim. Jambi, menzil atışları için İbrahim'in atölyede Osmanlı ustalarının gelenekleriyle imal ettiği özel menzil okları kullanacak. İdman ve savaş için kullanılan diğer oklara göre daha kısa ve hafif olan, ucunda temren bulunmayan menzil okları uzak mesafelere uçabilmeleri için tasarlanmıştır. Ancak böyle oklarla bile 590 metrelik menzile ulaşmak hiç de kolay değil. Bakalım Jambi bu zorlu sınavdan başarıyla ayrılacak mı? Evet Jambi, menzil atışın 320 metreye ulaştı. Uzun bir antrenman sürecinden geçmediğini de düşünürsek aslında hiç de fena değil. Arada sadece 270 metre fark var. Ancak bu açığı kapatmak için herhalde aylarca çalışmam gerek. Tek başına bu da yeterli olmayabilir Jambi. Menzil atışlarında okçunun kas kuvveti kadar rüzgarın hızı ve yönü dikkate alınan önemli bir parametreydi. Atıcılar genelde Yıldız, Poyraz ve Karayel gibi güçlü rüzgarları takip ederlerdi. Rüzgar ne kadar güçlü olursa okunda o kadar ileriye gider değil mi? Gerçekten de üzerinde durulması gereken bir detay. Bulunduğumuz bölgede farklı rüzgarların ani yön değişimleri gösterebildiği bir nokta. Bu değişiklikleri gözleyerek farklı zamanlarda yapacağımız atışlarla rüzgar etkisini daha iyi görebiliriz. Ferhat ve ekibi rüzgar değişkenliğini gözlemlerken Jambi atışı hazır vaziyette Ferhat'tan gelecek işareti bekliyor. Jambi hazır mısın? Evet. Atabilirsin. Jambi hazır mısın? Evet. Atabilirsin. Mustafa, Jambi'nin ilk atış değerlerini açar mısın? İlk atışında rüzgar atış yönünde saatte 11 kilometre hızla esiyordu. Bu atışın 370 metreye ulaştı. Atış yönünde esen rüzgar menzil atışı için en ideal rüzgardır. Bu da sonuçlarıma olan etkisini gösteriyor zaten. Peki ikinci atışım? İkinci atışında rüzgar tam sağından saatte 8 kilometre hızla esiyordu. Okun menzili de 330 metreye ulaştı. Okun düz bir çizgide ilerleyemediği için doğal olarak menzilinde düştü. Menzil atışlarında rüzgar gerçekten de göz ardı edilemeyecek önemli bir faktör. Muhtemelen Osmanlı ordusu savaş sırasında okçularının menzilini arttırabilmek için onları rüzgara göre konumlandırmaya özen gösteriyordu. Kesinlikle cephe şartlarında bunu sağlamak her zaman çok mümkün olmasa da menzil yarışmalarında rüzgar yönüne her zaman dikkat edilir ve atışlar buna göre yapılırdı. Osmanlı okçuları ok ve yayla yapılabilecek ne varsa en iyisi olmak için ellerinden geleni yapıyordu. İmparatorlukta açtığı okçu tekkeleriyle gerek askeri gerek sosyal alanda okçuluğa sınırsız bir destek sağlamayı ihmal etmemişti. Ve bunun mükafatını da savaş alanlarında fazlasıyla almıştı. Bu gerçekten olağanüstü bir yapılanmaydı. Osmanlı İmparatorluğu ateşli silahlar devriminden sonra ok ve yayı tamamen spor amaçlı bir kültüre çevirerek çağlar boyunca en güvendiği silahına sahip çıktı ve toz koparan İskender gibi tarihe damga vuran sporcular yetiştirmeyi başardı. Bu geleneksel Türk ve dünya okçuluğunun zirve noktası. Bir sonraki bölümümüzde Türklerin başlattığı spor okçuluğu kültürünün günümüz olimpiyatlarına kadar uzanan hikayesinin izini sürüp yayların spor odaklı gelişimini inceleyeceğiz. O zamana kadar gözünüz hedefte olsun.